Hayatta tesadüf yoktur. Buraya bir amaç için çekildiniz. Buradasın çünkü bu perdeyi kaldırmaya ve özgürlük yolculuğuna başlamaya hazırsın. İçinizde düşüncelerin, hislerin ve duyguların görüntüsünün altında saklı, iyi ile kötü, doğruyla yanlış, aydınlıkla karanlık arasındaki farkı bilmeyen bir yer olduğunu biliyor musunuz? O yer ile aslında hiçbir zaman ayrı olmamış olsanız da durumlar ve koşullar dünyası sizi genellikle ruh ve ötesi olarak adlandırılan kendinizin daha yüksek yönlerinden alıkoymuştur. Bilincinizin bir parçası varoluşun alt boyutlarına demirlenmiş, diğer parçası yüksek boyutlarda ikamet eder. Bilincinizin bu iki kısmı aynı anda bir arada var olur. Gerçekte kim olduğumuzu anlamaya yaklaştıkça yargılamanın aslında gerçek özümüzü keşfetmemizi engellediğini görürüz. Yeni yuvanıza taşınmadan önce kendinize empoze ettiğiniz tüm sınırlamalardan kendinizi kurtarmalısınız. Kim olduğunuzu kabul ederek özgürleşirsiniz. Uyanış olarak bilinen şey budur. Hepimiz aynı keşif yolculuğundayız. O özel yeri arıyoruz. Yargılamanın hiçbir değer ve anlamının olmadığı, korku ve direnişten özgür olduğumuz, arzunun ve onun gücünün ötesinde olduğumuz ilahi anı arıyoruz. Tüm olasılıkların alanı olan ilahi an, geçmiş tarafından geri tutulmaz ve geleceğe planlanmaz. Her zaman diliminde, her zaman mevcuttur. Bu kutsal yerde kendinle ve dünyanla barışıksın. Eksiksiz olduğunuzu bildiğinizde kendinizi tamamlanmış hissedersiniz. Durgun, aşık ve dolu. Kişisel görüşlerimiz ve dünya görüşlerimiz şu anda bir kimlik kriziyle karşı karşıya. Dinlediklerinizin çoğu şu anda sahip olduğunuz inançlarla çelişebilir. Sizden inançlarınızı değiştirmenizi istemiyorum. Tek istediğim başınızı sallamanıza neden olan bir ifadeyle karşılaştığınızda açık fikirli bir şekilde dinlemeye devam etmeniz. Çünkü açık bir zihnin herhangi bir inanç sistemi yoktur. Açık bir zihin yargılamadan özgürlüğün tadını çıkarır. Sadece risk alarak kendimizi yeni fikirlere ve hayata yeni bakış açılarını açarak büyür, genişler ve gerçekte olduğumuz kişi oluruz. Doğru ya da yanlış yoktur. Sadece bilmenin ve tanımanın çeşitli seviyeleri vardır. Özgürlüğünün doğduğu ve yargılamama alanına ilk adımlarınızı atmanın zamanı geldi. Hayatta bir şeylerin neden ters gittiğini anlamaya çalışmak sizi hiç bitmeyen bir tekrar sarmalına götürür. Sizi her nedenin başka bir nedeni olduğu şeklindeki rahatsız edici keşifle baş başa bırakır. Ancak sonunda sorunlarınızın yanıtlarını aramayı bıraktığınızda hiçbir şeyin sizin ona verdiğiniz anlamdan başka bir anlamı olmadığını fark etmeye başlarsınız. Yaşamımız boyunca edindiğimiz mevcut inançları doğrulamak için zihnimizde ürettiğimiz anlamlar dışında hayata dair başka anlamlar yoktur. Siz karar vermedikçe Tanrı yoktur. Aynı şekilde aşk ancak sen ona hayat verdiğinde hayat bulan anlamsız bir kelimedir. Sen bir şekilde ne tür dalgalar olmak istediğine karar vermek zorunda olan sonsuz bir bilinç denizisin. Ya büyük güç sergileyen yüksek dalgalar ya da büyük dalgalar tarafından geride bırakılmış gibi görünen küçük dalgalar olmayı seçebilirsiniz. Her senaryoda sen denizsin ve öyle kalacaksın. Kendinizi bir istismar kurbanı olarak görürseniz her yerde potansiyel istismarcıları göreceksiniz ve sonuç olarak hayatınıza daha fazla istismar tezahür ettireceksiniz. Her halükarda yaratıcılığınız olumlu ya da olumsuz görünse de hayatınızın usta yaratıcısı sizsiniz. Kişisel dünyamızda meydana gelen kazalar, başarısızlıklar, mutluluklar, barış ve diğer her şey bizim eserimizdir. Tanrı'nın veya başkasının değil. Niyetiniz sizin yaşam yolundan sapmanızı veya bu yolda kalmanızı belirleyen şeydir. Kendi gücünüzün farkında olmadığınızda doğal olarak sizi üzebilecek veya dengenizi bozabilecek dış etkilerden korkarsınız. Yansıtılan bu korku sizin kararınız, niyetiniz ve yargınız haline gelir.
Temel olarak başınıza gelen hiçbir şeyin gizli veya yararsız bir amacı yoktur. Geleceğiniz her an elinizin altında. Başınıza bir şey geldiği anda bu durum hakkında ne hissettiğinizi ve bunun hayatınıza neler getirdiğini belirleyen niyetiniz ve yorumunuzdur. Olayları yorumlama veya olmasını bekleme şekliniz daha önce edindiğiniz inançlarınıza bağlıdır. Bu inançlar kendinizi daha güvende hissetmenize yardımcı olacak koltuk değneği görevi görür. Hayatınızda beklentiler yaratırsınız. Çünkü bundan sonra ne geleceğini bildiğinizi düşünmek, eski korkularınızı ve güvensizliklerinizi yatıştırmaya yardımcı olur. Aynı şekilde kötü bir şey olmasını bekleyerek ileride gerekirse en kötüsüne hazırlanabileceğinizi hissetmenize yardımcı olur. Bu beklentiler aslında olmasını istemediğiniz şeyi gösterir. Tüm düşünceler aslen bu yüksek benlikten gelir ve bu haliyle inançlar veya korkulu beklentiler tarafından lekelenmezler. Düşünceleriniz ancak bilinçaltınızdan ortaya çıktıkça onlara her türlü anlamı sonradan yüklersiniz. Bu anlamların tümü daha önce edinilmiş inanç ve deneyimlere dayanır. Ancak yüksek benliğin negatif ifadelere bir göndermesi yoktur. Örneğin umarım annem gibi kansere yakalanmam şeklindeki düşüncenizi bilinçaltınız umarım annem gibi kanser olurum şeklinde duyar. Korku dolu beklentiler enerjiyi tam olarak istemediğiniz hallere sokar. Benliğiniz iki farklı oluşumdan meydana gelmemiştir. Olumlu talimatlarına karşı olumsuz talimatları tanıyamaz. Hem şüphelerinizi ve hem de korkularınızı yerine getirilmesi gereken arzular olarak algılar. Tüm arzular yerine getirilmek üzere ruhunuzun veya benliğinizin saf bilincine gönderilir ve hemen sonra otomatik olarak enerjiniz arzuyu gerçekleştirmeye başlar. Yani evrenin sonsuz enerjiye ve zekaya erişimi olan bilinçaltınızda beslediğiniz talimatları takip etmekten başka seçeneği yoktur. Kendiniz için farklı bir gerçeklik yaratmak istiyorsanız önce inançlarınızın ne olduğunu anlamanız gerekir. Bilinçli bir zihne sahip olmanızın nedeni bu inançları inceleyebilmeniz ve içsel benliğinize gerçekliğin farklı bir resmini verebilmenizdir. Birine kızgınsanız bu duyguyu yaşamanıza neden olan şey bu kişi hakkında sahip olduğunuz fikir veya inançtır. Duygu neye inandığınıza çok bağlıdır. Bu nedenle inançlarınıza bağlı olarak önce belirli duygular ve ardından inançlarınızı pekiştiren düşünceler yaratırsınız. Düşünceler onları yaşamınızda tezahür ettirmek için sizi harekete geçirebilir. Çünkü tüm enerji durumları temelde nötrdür. Sizin onlara yüklediğiniz anlamlar dışında yerleşik anlamlara sahip değillerdir. Kişisel inançlarımızla lekelenmiş, nötr veya ön yargısız enerji sırayla yaşam deneyimlerinizi yaratan belirli hislere, düşüncelere ve duygulara dönüşür. İnançlar otomatik olarak belirli bir şekilde hissetmenize ve davranmanıza neden olur. Tüm bu inançlar kendi kendini idame ettiren mantık ve kanıt sistemlerini içerir. Her inancın kendi mantığı, göreceli gerçeği ve perspektifi vardır. Fakir biri zengin fakiri sömürdüğü için zenginden çalmanın doğru olduğunu düşünürse muhtemelen hırsız olur ve hatta bundan memnun olur. Neye inanıyorsan onu görürsün. Ne eksik ne fazla. İçinde yarattığından başka bir gerçeklik yok. Sadece olaylar senin başına gelmez. Ayrıca onların da olmasını sen sağlarsın. Yaratma zanaatını bilinçli olarak öğrenmek için insan formundayız. Çünkü hayatın anlamını aramak çıkmaz bir yoldur. Tüm insanlık tarihi boyunca bir yargı dünyasında yaşadık. Dünyanın tanık olduğu ve hala deneyimlediği her savaş ve çatışma insanların birbirlerinin farklılıklarını, kusurlarını ve onları tam olarak oldukları gibi kabul edemediklerinden kaynaklanmaktadır. Dünyadaki yaşamın başına gelebilecek her kötülüğün tek nedeni akıldır. Bu dünyayı bizden ayrı olarak algıladığımız anlamına gelir. Akıl tarafından yaratılan bir yanılsama.
Bu yanılsama hayatın gerçekte ne olduğuna dair yanlış bir anlayıştan kaynaklanır. Bu yanlış anlayışın doğasına uygun bir anlayış yaratarak onu ortadan kaldıramazsınız. Öyle olsaydı tüm kutsal metinleri veya manevi kitapları okumak bu akıl kusurunu kolayca düzeltir ve insanlığın çoğunu cehalet ve cehaletin tuzaklarından kurtarırdı. Aklın yanlış yargısı tıpkı buzun ısı karşısında erimesi gibi ancak bilgi ateşinde erir. Bisikletinizi nasıl sürdüğünüzden mahkeme salonunda hakime nasıl hitap ettiğinize kadar her şeyi izleyen yasalar var. Öte yandan kontrolsüz davranışlarınızın başkalarından saygı görmediğini ve hatta bazı durumlarda sizi reddedip hor görebileceklerini de öğreniyorsunuz. Böylece arkadaşlarınız ve sevdikleriniz tarafından onaylanmayan tüm o şeyleri içinizde saklamaya başlarsınız. Yeterince akıllı olmadığınızdan utanabilir ve başkalarının beklentilerini karşılayamazsanız kendinizi suçlu hissedebilirsiniz. İçinde nasıl hissettiğin önemli değil. En önemli şey ne kadar iyi performans gösterdiğin, öğrendiklerini ezbere ne kadar iyi hatırladığındır. Nezaket, sevgi ve cömertlik gibi en iyi niteliklere sahip olabilirsiniz. Ancak bunların hiçbirini bir sınava girip ne kadar iyi olduğunuzu göstermeniz gerekli değildir. Kim olduğunuza göre değil, beyin hücrelerinizin bilgiyi ne kadar iyi özümsediği ve hatırlayabildiğine göre değerlendirilirsiniz. Bir sınavda başarısız olduğunuzda kendinizden utanır veya suçlu hissedersiniz. Çünkü tüm bunların sizi zirveye taşımakla kalmayıp aynı zamanda daha iyi bir insan yaptığına inanmaya programlanmışsınızdır. Bir altın bilezik, bir altın yüzük ve bir altın dolgunun her biri çok farklı görünür ve farklı amaçlara sahiptir. Ancak aynı maddeden yani altından yapılmıştır. Bir şeklin veya formun görünümü yapıldığı gerçek maddeyi bir şekilde gizler. Anlamı veya amacı ortadan kaldırın ve gerçekte ne olduğu size kalır. Bir parça altın. Yargı ruha ihanettir. Çünkü ruh neşelerini veya zaaflarını tanımlamaya ve deşifre etmeye çalışmaz. Teşekkürler.